Marika'nın konağı hikayesini Cavit amcanın ağzından bizzat duyduk. Buraya geldiğinizde çok sevindik. Cavit amcanın mekanına uğramayı unutmayın. Merhaba amca, kolay gelsin. Cavit Çelebi. Memnun Bu olduk. evin tarihi Bize 1730'da yapılmış. Yani 300 senelik kapı. Ardıştan yapılmış. Su veriyorum, ilaç veriyorum. Çok güzel bir üzümü de var. Türkünen evlenmiş, 15 tane de gitmemiş. dersen bu odaları bizim de görme şansımız var mı? Var. Gösterme şansımız var mı? Sinasos, Türk-Yunan mübadelesinin belki de en ilginç hikayesine sahip bir Rum kasabası. Sizlere mübadele sürecinde yaşanan acılardan bahsetmeyeceğim. Ama şimdiki adı Mustafa Paşa olan Sinasos'u gezerken öğrendiğim, mübadil olarak adlandırılan insanların yaşadıkları topraklardan zorla götürülürken, mahallelerini, kiliselerini, şapellerini, hatta kayaya oyma birinin diğerinden mutlaka farklılık gösterdiği konaklarını terk etmeden önce Pandasis kuzenler olarak bilinen Anastasis ile İshak'a 20 lira karşılığında tüm kasabayı fotoğraflattırarak tarihe geçirtmeleri hikayesidir. Bu hikayede belki de benim ilgimi çeken yanı ise bir mübadil torunu olarak Midilli Adası'ndan mübadele zamanında İzmir'e zorla getirilen aile kökenlerimin etkisi olabilir. Şimdi hep beraber Sinasos'un tarihi konaklarını, şapellerini, kiliselerini, sokaklarını hep beraber gezelim. Benim gözümden neler görebileceğinizi siz de izleyin. Sinasoslular hem tüccar hem zanaatkarmış. İstanbul'da ticaret yapan bu zengin Kapadokyalılar özellikle Fransız mecmualarından Avrupa sanatını takip eder ve kopyalarını memleketlerinde yaptıkları konaklara çizdirirlermiş. Konaklarda sık sık karşınıza çıkan Avrupalı yaşam tarzını yansıtan çizimler işte hep bu tüccarların Frank merakındanmış. Sinasos 1924-1925 mübadele dönemiyle değişime başlar. Bölgede birlikte yaşayan Türk ve Rumların ayrılığı mübadeleden önce birkaç kez yaşansa da mübadele kararı ile demografik yapı tamamen değişir. 1890 yılından 1924 yılına kadar yapılan sayımlarda Rum nüfusunun çok daha fazla olduğu, hatta köyün Anadolu'da Rumca dilinin konuşulup yazıldığı nadir yerlerden biri olduğu bilinmektedir. Köydeki konaklarda Rumca yazılmış dualar, hane isimleri, duvar yazıları halen durmaktadır. Bir dönem Rum ailelerin çocuklarıyla Müslüman çocuklarının koşup oyunlar oynadığı bu sokaklarda ailecek biz de keyifle geziyoruz. Bize caddenin karşısından merhaba diye seslenen Cavit amcaya kulak verelim isterseniz. Bize işletme olarak kullandığı bu konak ile ilgili bakalım ne hikayeler anlatacak. Merhaba amca, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Önce seni tanıyalım. Ben Cavit Çelebi. Memnun olduk. Bize bu evin tarihinden biraz bahseder misin? Efendim, bu evin tarihi 1730'da yapılmış. Marika diye bir bayanın evi. Efendime söyleyeyim, bu kapılar da hemen hemen 300 senelik kapı. Ardıştan yapılmış. Efendim, tahtası. Dışı da mavi boyalı, maviye boyanmış. Camlar, çerçeveler, evler maviye boyanmış. Çünkü burada yapılırken, bu köy kurulurken burada çok akrep varmış. Akrep de maviden korktuğu için bunlar maviye boyamışlar. Çok güzel. Efendim, bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Bura şimdi Marika'nın evi. Bu da Marika'nın asması. 95 senelik. 95 çok güzel üzümü var. Bunun yaprağını toplar, sarar, bana yedirirdi. Onun için de ben onu koruyorum. Su veriyorum, ilaç veriyorum. Çok güzel bir üzümü de var. Ve 15 tane de odası var. Odası kayadan oyma ve taş oda, kemer oda. Bura otel olacak. Adı da Marika Otel olacak. Çünkü Marika beni çok severdi. Marika Türk'üyle evlenmiş, mübadelede gitmemiş. Efendime söyleyeyim. Sonra ben emekli oldum. Onun torunları satıyorlardı.
bu evi aldım. Çok güzel. Otel olacak. Otel olacak. Şekline uygun olacak. Adı da Marika Otel olacak. Tamam. Eğer müsaade edersen bu odaları bizim de görme şansımız var mı? Var. Gösterme şansımız var mı? Var. Çok güzel. Girişi buradan başlıyor. Burayı biz depo olarak kullanıyor şimdi. Fakat Marika burayı tafana olarak, tandırbaşı olarak kullanırdı. Tandırbaşı ne? Nedir? Tandırbaşı tafana, efendime söyleyeyim, ekmek pişirilen, yemek pişirilen yere tafana tandırbaşı derler. Hı hı. Şimdi bura kemeroda olduğu için kemeroda yüksek olur ve havası bol olur. Efendime söyleyeyim, kokuyu neyi çeker? Yazın serin, kışın sıcak olur. Çok güzel. Burada havlusu. Ekmek yapılan yer evin odalarının dışında, girişte yapılmış o zaman. Evet. Burada keyif oda. Keyif oda derler buna da. Efendim kayadan oyma. Kaya oyarkana çok yumuşak. Kaya oyulduktan sonra, hava girdikten sonra, kuruduktan sonra çok sertleşir. Yazın serin, kışın sıcak olur. Marika aynı zamanda da burada yatırdı yani. Şurada kapıda onun bir yazısı var. Bakalım. Bu kapıda efendim onun yazısı Yunanca bir yazı. Hipomoni Ariston Farmakon İstasyon diye yazılı okunur. 1914'te sabır büyük bir ilaçtır. Kullanmasını bilene. Süper. Çok güzel. Evet. Buradan sonra Bundan sonra işte ya kışlık odası vardır, tarası vardır. Yukarıdan işte gezdiğim zaman köyümde hepsini görürsünüz yani. çıkabiliyor muyuz? Hı? Çıkabilir miyiz? Tabii buyurun, buyurun. Ne demek? Çıkın, gezin. Bunlar da Bu odaların ayrı bir hikayesi var mı? yok. O da kışlık odası. Buradaki fotoğraflar kimin? Güvenlik sistemimiz de güzel. Fotoğraflar kimin? Şu çok ilgimi çekti. Efendim o koyun maskotu Abdüliller'di. Ben şöyle daha küçüktüm. Beni çok severdi. Omuzuna alır gezdirirdi o. Karda, yağmurda, kışta o ayakkabı giymezdi. Efendime söyleyeyim. Ona 10 kuruş ver. Ürgüp'e giderdi. Bütün ihtiyaçlarını alır gelirdi. O işte ben de onun bir küçük resmini buldum böyle. Büyüttüm, astım. Anladım. Çok iyi. Evet. Diğer odalara bakalım. Bir Bunlar kere çık- tüm otel olarak her tarafını kullandıracaksın o zaman sen. Çıkın o tarafa. Yukarıdan yukarıdan. Bir tane koyu söyledim. ...95 yıllık Asman'ın üzümleri. Şahane.
Peki amca bu arkadaki yer de buraya bağlantılı mı? Bu arkadaki tarihi yer de... Aynı oralar hep buraya bağlı. Evet. He, oralar tadilat görecek. Anladım. Nazaratı. Çok güzel. Marika'nın konağı hikayesini Cavit amcanın ağzından bizzat duyduk. Çok sevindik. Tanıştığımıza da memnun olduk. Çok sıcak karşıladı bizi. Bu tarz eski evlerin, tarihi evlerin bu gibi insanlar sayesinde en azından ayakta kaldığına seviniyoruz. Mutlaka buraya geldiğinizde Cavit amcanın mekanına uğramayı unutmayın. Burayı da gezin. Hikayesini bizzat kendi ağzından dinleyin. Başka da bir şey demiyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sıra geldi Sinasos'taki görülmesi gereken diğer yerlere. Ekranda görüntüsünü izlemiş olduğunuz Sinasos meydanında bulunan Mehmet Şakir Paşa Medresesi. Asimetrik U planlı bir yapıdır. Medresenin giriş kapısı taç kapı şeklindedir. Yüzeyler bitkisel ve geometrik süslemelere sahiptir. Yuvarlak kemer üstünde 7 satırlık mermer kitabe vardır. Taç kapıdan üstü açık avluya girilir. Avlu ceplerinde öğrenci odalarının önünde 8 kenarlı sütunların desteklediği kemer revaklar yer alır. Medrese bugün halen Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır ve ziyarete kapalıdır. Bir başka görülmesi gereken yer Konstantinos ve Eleni Kilisesi. Cumhuriyet Meydanı'nda belediye binasının yanındadır. Kilisenin giriş kapısının üstündeki yazıtta Osmanlı Devleti döneminde 1729'da yapılmış, 1829'da Sultan Ahmet ve 1850'de Sultan Abdülmecit dönemlerinde onarım görmüştür. Asıl adı Sinosis olan Mustafa Paşa, belde merkezindeki Konstantin Eleni Kilisesi ziyarete açık ve sağlam durumdadır. 2010 yılı Haziran ayında Patrick Bartolomeos'un yönettiği büyük bir Ortodoks ayini yapılmıştır. 1895 yılında fresklerle bezenen kiliseye bir çan kulesi eklenmiştir. Ancak resimleri zaman içinde yok olmuştur. Düzgün kesme taştan inşa edilmiş kilise bazilikal planlıdır. Giriş kapısının üstündeki yazıtta yazan yazı, "Ben en mukaddes kraliyet ailesinin kilisesiyim. Konstantin ve Helena'nın 1. Sultan Ahmet zamanında inşa edildim. 1. Abdülmecit zamanında tezyin edildim ve meşhur Paisisos piskopos olduğunda Sinasos halkının gayretleri ve harcamalarıyla 1792 yılında tamamlandım. 1850'de onarıldım" yazmaktadır. ...19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan gayrimüslim vatandaşların inşa ettiği dini yapılar hakkında yeterli bilimsel çalışma bulunmamaktadır. 1839 ve 1856 yıllarındaki düzenlemeler sonrasında ekonomik açıdan da refahlarını arttıran gayrimüslimler
Osmanlı topraklarının hemen her yerinde büyük boyutlu ve çok sayıda kilise, manastır infila etmişlerdir. Kapadokya'daki Sinasos bu yüzyılda çok sayıda Hristiyan vatandaşlarının yaşadığı bir yerleşimdir. İstanbul'la yakın ticaret ilişkileri sonrasında kasabalarına kiliseler, içleri duvar resimli çok sayıda konak inşa eden Mustafa Paşalılar mübadele sonrasında Yunanistan'a göç etmişler. Oradan Mustafa Paşa'ya gelen Müslümanlar bu evlere iskan edilmişlerdir. Yerleşimdeki kilise ve manastırlar ise kaderlerine terk edilmişlerdir. Bu dini yapılardan biri olan Aziz Nikolas Manastırı 19. yüzyılda Mustafa Paşa'nın Müslüman ve Hristiyan halkı için kutsal kabul edilmiş ve saygı görmüştür. Kısmen kargır, kısmen kayaya oyulmuş manastır günümüzde haraptır ve kaderine terk edilmiştir. Mustafa Paşa'da 170 yıllık bir konak bulunuyor. Sırf buraya gelmek için bir neden olarak bile bu konağı görebilirsiniz. Bu konağın bu denli eski olmasının yanında müze olma özelliği de bulunuyor. Kültür Bakanlığı'na bağlı olmakla birlikte özel müze özelliği de taşıyan Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi bu konakta yer buluyor. Bu müze Bebek Müzesi olarak da biliniyor. Bebek Müzesi'nin kurucusu Sibel Radiye Kül Hanım yaptığı açıklamalarda küçüklüğünde kitreden bebekler yaptığını söylüyor. Zaman geçtikçe herkesin dikkatini çekmeye başlayan bebek koleksiyonunun tamamı el yapımı bebeklerden oluşuyor. Zamanla tematik bebeklerin de yapımına başlayan Sibel Radiye Kül Hanım bebek cenneti yaratmayı başarmış. Sibel Radiye Kül'ün bebeklerini yapmaya başladığı kitre Anadolu'da kırsal kesimlerde yetişen bir yabani bitkiden elde ediliyor. Yabani bitkinin öz suyu olan kitre havada katılaşıyor ve yapışma kabiliyeti ise az olan bir madde. Beyaz ve krem renklerde bulunabiliyor ve plaka ya da şeritler halinde yer alan bir zamk cinsi. Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi'nde yaklaşık olarak 3000 adet el yapımı bebek bulunuyor. Bu müzenin bebek müzesi olarak bir üne kavuşmasının yanında diğer bebek müzelerinden ayıran bir özelliği de bulunuyor. El yapımı bebeklerin tarihi anlatımlarına ilişkin bir müze olma özelliği ile sadece bebek müzesi özelliğini taşımıyor. Binlerce el yapımı bebeklerin bulunduğu müzeye dünyanın birçok farklı yerinden de el yapımı bebekler hediye olarak geliyor. El yapımı bebek müzesi tarihte yer alan efsaneler ve destanları anlatmakta kalmıyor, ta ki Cumhuriyet dönemine kadar olan bolca zamanı da işliyor. Müzeyi gezmek sadece el yapımı bebekleri görmek için değil, aynı zamanda kültürü ve tarihi de görmek amacıyla büyük önem taşıyor. Dünyanın pek çok yerinden hediye gelen el yapımı bebekler ile de sadece kendi tarihinizi değil, dünya tarihinin de en derin izleriyle öğrenebiliyorsunuz. Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, Yunus Emre, Mevlana, Nasrettin Hoca, Aşık Veysel, Dede Korkut, Hacı Bektaşi Veli, Köroğlu ve Cihan Pehlivanı, Koca Yusuf gibi isimlerin dekorlu bir şekilde anlatılmasına olanak sağlamıştır. Tüm bunların yanında Osmanlı padişahlarının, sarayda yaşayan kadınların ve esnafların da resmedildiğini göreceksiniz. Şerbetçilerden bezirganlara, oyuncakçılardan macunculara kadar birçok görünüm ile tarihinizi öğrenirken nostalji görüntüler arasında da geçmişinizi yad edeceksiniz. Mucizeler diyarı Kapadokya'nın en görülesi kiliselerinden Aziz Vasilyos Kilisesi, Mustafa Paşa'nın 1 kilometre kuzeyinde bulunuyor ve Beyderesi Vadisi'nden yürüyerek 20 dakikada ulaşılabiliyor. Yürürken birçok peri bacası, kaya mezar ve kaya barınağı ile karşılaşıyor insanlar. Daha kiliseye varmadan görsel bir şölen yaşıyorsunuz. Vadinin doğu cephesinde yaklaşık 50 metre yükseklikte ise kiliseyi görüyorsunuz. Kilise dünya literatürlerinde Aios Vasilyos ya da Aya Vasilyos olarak da anılıyor. Kayadan oyulmuş kat kat bir manastır kilisesi olan bu yapı restorasyon çalışmaları başlamadan önce maalesef bir harabe görünümündeymiş. Günümüzde ise ziyarete açık.
Her mirası ayrı bir değer olan Kapadokya'nın bu kilisenin en önemli özelliği ise bölgede 20. yüzyıla kadar resimlenen post-Bizans tarzında tek kaya kilise olması. Asıl inşasının ise 19. yüzyıl olduğu sanılıyor. Kiliseye merdivenlerle iniliyor ve içine de vadenin üst tarafındaki küçük bir odadan giriliyor. Zemin kattaki kilise tek sıra dizilmiş nef sütunlarla birbirinden ayrılmış iki bölümden oluşuyor. Solda kalan bölüm düz tavanlı, sağda kalan ise beşik tonozlu olarak yapılmış. Kilisenin tavanında Naos kubbesinde bulunan Pantokrator İsa tasvirinin altında freskin ressamı Giorgio Yordanidio'nun adı ve 1915 tarihi yazmakta. Aynı ressamın Mustafa Paşa'da bazı evlerin duvar resimlerini de yaptığı, eserlerin üzerine attığı imzadan anlaşılıyor. Aziz Vasilyos Kilisesi'nin duvarlarında madalyon içinde gösterilmiş azizlerin ve havarilerin resimleri bulunuyor. Bu figürler arasındaki Aziz Ioannis freski ise sadece bu kilisede görülmesi açısından önemli bir yer tutuyor. Diğer freskleri ise Hz. İsa ve Meryem ile Vaftizci Yahya'nın yer aldığı Deesis sahnesi. Bu fresklerde görülen Hz. İsa figürü geç dönem fresk anlayışı açısından önemli. Kilisenin içinden aşağı inen merdivenler ise Bey Deresi'ne açılıyor. Resim sanatının inceliklerini görmek ve geçmişin sesini duymak için Kapadokya'da Mustafa Paşa'yı gezerken Aziz Vasilyos Kilisesi'ni de